Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda börekli yufkayla güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Önce tatlının şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Tava içerisine 2 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı suyu ekliyorum. Su ve şekeri tavaya aldıktan sonra bir kaşık yardımıyla karıştırıp üzerine bir dilim limon ekleyip yüksek ateşte 8 dakika kaynatacağım şerbeti. Şerbeti ocağa aldım. Şerbet kaynarken ben tatlı için kullanacağım kadayıfı küçük parçalara ayırıyorum. Kadayıfı biraz doğradıktan sonra üzerine bir kahve fincanı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı ile tekrardan küçük parçalara ayırmaya devam ediyorum. Üzerine 150 gram çekilmiş fındık içi ekliyorum. Sizler dilerseniz ceviz içi de kullanabilirsiniz. Ceviz içi fındığa göre biraz daha maliyeti yüksek. Bu yüzden ben fındık tercih ettim. Fındık da güzel oluyor içerisine. Fındıkla kadayıfı iyice karıştırdım, kenara aldım. Bir tane yufkayı tezgahın üstüne seriyorum. Yufkayı serdim. Sonrasında bir bıçak yardımıyla önce ortadan ikiye, sonra tekrardan diğer taraftan ortalayıp tekrar kesiyorum. Parçaları böldükten sonra üst üste alıyorum. Sanki bir sigara böreği yapar gibi parçalar kesiyorum yufkadan. Ama sigara böreği hazırlamayacağım. Bu taze yufkadan ben çok güzel bir tatlı yapacağım. Tekrardan yufkayı orta kısmından düzelttikten sonra kesiyorum. Ben bir tane yufkadan hazırladım. Sizler yufka miktarını çoğaltarak içerisine kullandığınız malzemeleri çoğaltarak daha fazla tatlı elde edebilirsiniz. Yufkayı kestim, hazırladım. İçerisine hazırlamış olduğum zeytinyağı, fındıklı kadayıfı bolca ekledim ve bir sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Ucunu börekte yaptığımız gibi ıslattım. Uç kısmı açılmasın diye tekrar bir börek sarar gibi bolca içerisine fındıklı, kadayıflı karışımı bolca ekledim. İki ucunu içerisine doğru katladım ve rulo halinde bir börek sarar gibi sarıyorum yufkayı. Hazırlayacağım tatlı dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, inanılmaz lezzetli oldu. Böreklik yufkadan bir tatlı bu kadar lezzetli olur. Baklavalık yufkaya göre daha güzel olduğunu iddia ediyorum. Baklavalık yufka keserken zor oluyor ve piştikten sonra kalınca biraz lezzeti kaçıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Söylediğim gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve şerbeti kadayıf iyice çekiyor. Bunu söyleyebilirim size. Sizler de hazırladığınızda ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Benim tatlıyı övmeme hiç gerek yok. Sizler de yaptığınızda ne kadar
lezzetli olduğunu birebir tadacaksınız. Tüm yufkaları bolca içine karışımı ekledim ve yufkaların ucunu ıslatıyorum. Son yufkayı da katlayıp diğer aşamalara geçeceğim. Sıra geldi hazırladığım yufkaları kesmeye. Hazırladığım yufkaları 3 parçaya ayırıyorum. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben hazırlamış olduğum yufkaları 3 parçaya ayırdım. Küçük bir borcam içerisine aldım. Tekrarlamak istiyorum. İçerisine kullandığınız malzeme miktarını çoğaltarak, yufka miktarını çoğaltarak daha büyük bir tepsiyle hazırlayabilirsiniz. Tabii ki şerbeti içerisine kullandığınız yağı da biraz daha fazla ekleyerek. Tüm hazırladığım yufkaları aynı şekilde kesiyorum. 3 parçaya ayırıyorum bıçakla. Uç kısımları açılırsa tekrar suyla ıslayabilirsiniz. Yufkaları bıçak yardımıyla kestim. Tepsi içerisine aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı tava içerisine ekledim. Tereyağı sıvı yağ içerisinde erittim. Üzerindeki fazla köpüğünü aldım tereyağının ve tatlının üzerine pişirmeden önce döküyorum. İç kısmına gelecek şekilde sıcak yağı döktüm ve tatlı fırına gitmeye hazır. 180 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişirdim. Her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Sizlere tavsiyem kontrollü bir şekilde pişirmeniz. Bu aşamada pişti tatlı, içindeki fazla yağı almak için tepsisini değiştireceğim. Başka bir borcama alacağım. Fazla yağ içerisinde olsun istemiyorum şerbetini üzerine dökünce. Tepsiyi değiştirdim. Şerbetin kıvamı, soğuyan şerbeti sıcak hazırlanmış pişen tatlının üzerine döktüm. Kaynatıp soğuttuğum tüm şerbeti içine döküyorum. Yufkanın içerisindeki kadayıf olduğu için çekiyor. İçinin iyice çekmesi lazım. Hamur olur diye hiç korkunuz olmasın. Samimi söylüyorum. Dışı çıtır çıtır oluyor. Birebir tatmış biri olarak sizlere söyleyeceğim. Lezzeti doyumsuz. Tatlıları yan çevirdim ki her tarafı eşit, içerisine şerbeti çeksin diye. Tatlı şerbetini çekti ve üzerine file fıstık ile süsleyip servise alacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel tatlı tarifini sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum.
Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyine kadar kullandığımı listeli bir şekilde ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.